Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif ile geldim. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 50 gram eritilmiş tereyağı, bir tam yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 fiske tuz eklenerek tüm malzemeler karıştırılır. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu hazırlamaya devam edelim. Toplamda 5,5 su bardağına yakın un kullandım. Hamuru toparlayana kadar tezgah üstünde yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu ortadan ikiye keserek bezeler halinde keselim. 12 eşit bezeyi keserek yuvarlıyorum. Yuvarladığım bezeleri uygun bir tepsiye alarak üzerine un serperek en az 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Evet, dinlendirdiğimiz bezeleri oklava yardımıyla nişasta ve un karışımı ile ince olana kadar açalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, bezeleri tek tek açtım. Üst üste alarak üzerini kurumaması için bir sofra beziyle kapattım. Son bezemi de açmaya devam ediyorum. Evet, bu büyüklük ve incelik yeterli olacaktır.
Yufkalarımın hepsini aynı boyutta ve incelikte olana kadar açtım. Tezgah üzerine bir tane yufkayı serelim. Üzerine eritilmiş saf tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürelim. Toplamda 250 gram tereyağı, 1 su bardağı da sıvı yağ kullandım. Evet, ikinci yufkayı da üzerine alalım. Ve tekrardan yağlayalım. Üçüncü yufkamızı da alalım. Ve yağlayalım. Evet, dördüncü ve son yufkamızı da üzerine alarak yağlayalım. Kenarlarını düzgün bir şekilde keselim. Kestiğimiz parçaları da orta kısmına alalım. Üzerine bolca ceviz serpelim. Kullandığım ceviz biraz dişe gelecek şekilde. Üç parmak genişliğinde iki taraftan katlayalım. Tam orta kısmından ortadan ikiye keselim. Bir bardak yardımıyla ay şeklinde keselim. Bardak yerine kalıp da kullanabilirsiniz. Kenarından çıkan küçük parçaları da atmayalım. Düz baklavanın tam orta kısmında kullanabilirsiniz. Tatlılarımızı fırın tepsisine yerleştirelim. Dört kat yufkayı aynı şekilde hazırladım. Katlayarak kesiyorum. Evet, bardak yardımıyla şekil vererek tatlılarımı kesiyorum.
Evet, tepsi küçük geldiği için uzun fırın tepsisine yerleştiriyorum. Baklava hamurundan 2 tepsilik tatlı çıkıyor. Yağ ölçüsü ve şerbet ölçüsü bir tepsilik içindir. Kalan yağın hepsini üzerine bir kaşık yardımıyla veya bir fırça yardımıyla sürelim. Önceden ısınmış 170 dereceli 600 fırının en alt rafına tatlımızı koyalım. Üzerine büyük bir tepsiyle kapatarak ilk 10 dakika 180 derecede pişirmeyi bırakalım. Kademeli olarak derecesini düşürelim. Şerbeti için 3,5 su bardağı içme suyunu uygun bir tencereye alarak ısıtalım. 100 su bardağı toz şekeri ayarlayarak uygun bir kaba alalım. Tatlının pişirme aşamaları için açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Evet, kaynayan sıcak suya şekerimizi alalım ve eriyene kadar karıştıralım. Eridikten sonra üzerine 1-2 damla limon sıkalım. Kaynayan şerbetin ayarını orta dereceye ayarlayalım. Ve dakika tutalım. 30-35 dakika kıvam alana kadar kaynatalım. 1 saat sonra üzerinden tepsiyi alalım. Dereceyi de 160 dereceye düşürelim. Evet, kaynayan şerbetimizi üzerine çok küçük bir parça tereyağı atalım. Kıvam kontrolü yapalım. Kıvam alınca altını hemen kapatalım. 1 saat 35-40 dakika sonra tatlımız pişti. Hemen fırından çıkartalım. Sıcak tatlıya sıcak şerbetimizin yarısını gezdirelim. Evet, ocağın üzerine alalım tatlımızı. Kısık ayara gelecek şekilde ayarlayalım. Kalan şerbeti de azar azar dökerek yedirelim. Ocağın üzerinde 1-2 dakika tutmamız yeterli olacaktır. Tepsimizi ara sıra döndürerek eşit bir şekilde şerbetin çekmesini sağlayalım.
Tatlımızı kenara alarak 1 saat şerbetini çekmesi için bekleyelim. Evet, 1 saat sonra üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek ikrama servise hazırlayabilirsiniz. Evet, her bir tatlının üzerine bolca Antep fıstığı serperek servise hazırlıyorum. Evet, tatlımız ikrama hazır artık. Gördüğünüz gibi şerbetin hepsini çekti. Şöyle yakından da katlarını sizlere göstermek istiyorum. Kat kat çok lezzetli, kıyır kıyır, muhteşem bir tatlı oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.